eskiden bugüne sizce değişiklik ne yönde? Hani nedenleri ya da çözüm önerileri ne olabilir sizce? Balıkçılık kaynaklarının gitgide azaldığını görüyoruz. Hem ülkemizin sularında hem de dünya balıkçılığında ciddi olarak azalmalar söz konusu. Bazı türler nesli tehlike altına girmeye başladı. Bazı balık türlerinde kaybolduğunu görüyoruz. 28 yıldır benim de gözlemlediğim Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde azalan türler var. Balık stoklarının azaldığını görüyoruz. Artık eskisi gibi balıkçılık da yapılmıyor. Bizim balıkçılığımızda en önemli hamsi avcılığıdır. Hamsi avcılığı Kasım ayında başlayıp 15 Nisan'a kadar devam eden bir avcılıktı. Şimdi balıkçılık sezonlarının kısaldığını görüyoruz. Artık senede 2 ay hamsi avcılığı yapılıyorsa artık bereketli sezon denilmeye başlandı ki eskiyle karşılaştığımızda ciddi olarak azalma var. Tekneler, balıkçı filosu gitgide büyüyor ama av miktarları düşüyor. Şu an baktığımızda dünya balıkçılık kaynaklarına biyolojik olarak sürdürülemez seviyelerde geldiğini görüyoruz. Yani %33 olarak balık stokları çökmüş durumda. Kendi bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında ise bu seviye %62 seviyelerde ciddi olarak azalma var. Özellikle Akdeniz, Karadeniz balıkçılığında %50-60 bir azalma söz konusu. Eskiden 2 milyon ton olan avcılık şu an günümüzde 1 milyon tona düşmüş. Özellikle en fazla azalma hamsi, sardalya, sonra berlen balıklarında görmekteyiz. Hele kalkan stokları tamamen çökmüş durumda. Balık stoklarındaki azalmaya etki eden bir sürü faktör var. En büyük faktör balıkçılık faktörü. Ama onun dışında işte deniz kirliliğinin olması, Karadeniz, Marmara Denizi'ndeki son kirlilik olayları. Tabii iklim değişikliğinin etkisini artık sık sık görüyoruz. Sıcaklıkların artması, artık denizin durağan hale gelmesi. Onun dışında istilacı türler. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde istilacı tür baskısını görmekteyiz. Dolayısıyla kendi balıkçılık kaynaklarımız, kendi balıklarımız da bu yabancı türlerle rekabet halinde. Tabii bunlar hep olumsuz eden faktörler. Peki bu açığı biz balık çiftlikleriyle mi kapatmaya çalışıyoruz? Yani filolar büyük, teknoloji büyük, kapasite zaten belli. Biz bu kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz kotasız olarak. Herhangi bir planlamamız da olmadan. Dolayısıyla %63 dediğiniz oran çok çok ciddi ve çok artık yani bir kararın alma ihtimali değil. Alınmış ve şu anda o kararın uygulanıyor olmasını gerektiren bir rakam aslında. Öyle. Yani ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Akdeniz'de bir de yasa dışı, kural dışı, kayıt dışı balıkçılık çok fazla. Diğer ülkeler kota sistemine geçtiler. Avcılıkta kota uyguluyorlar. Ama maalesef ülkemiz şu an kota sistemine geçmiyoruz. Mevcut bazı yasaklar var ama yeterli değil. Daha çok özel koruma alanı ilan edilmesi gerekiyor. Mersin balıkları nesli tehlike altında olan türlerden birisi. Biz maalesef onları korumak için bir koruma alanı hala ilan etmedik. Kaybolan veya azalan stoklar, özellikle köpek balıkları. Şu an son haftalarda biliyorsunuz köpek balıkları sosyal medyada da haber olmaya başladı. Kıyılarda çok fazla görüldüğüne dair haber var. Acaba popülasyonu mu arttı? Hayır. Popülasyon artmış değil. Yiyecek kaynak bulamadığı için yiyecek kaynak bulamıyor. Bir de biz Marmara Denizi'nin o 3 çukurluk alanlarını döküm alanı olarak kullanıyoruz. İşte her inşaat malzemesinin dökülüşü veya Marmara'ya yapılırken, Kurbağalıdere çalışmaları yapılırken ve şu an günümüzde özellikle limanlar sığlaşma gerekçesiyle daha derin kazı çalışmaları var.
Bütün cüruflar çukurluğa atılıyor. Onların yaşama alanını. Biz ne yapıyoruz? Habitatını bozduğumuz için balıklar istemez kıyıya gelmek Daha zorunda farklı kalınıyor. Ve yaşayabilmeleri. bu da tabii balıkçı ile etkileşimini, insanla etkileşimini arttırıyor. Yoksa köpek balıkları artmış değil. Şu an ondan fazla köpek balığı zaten koruma altına alındı. Cam gözler olsun, vatozlar, dikenli vatozlar daha çok korumamız lazım. Seferihisar Balıkçı Kooperatifini de ziyaret ettim. Orada balıkçılar söylediler, hocam bir sürü cam göz yakaladık. Şaşırdım. Yani nasıl olabilir? Limanda gösterdiler. Limanda kıyıya ağlara vurmuş ve ayıklarken yere atmışlar ve cam gözler şu boyda, hepsi yavru. Nasıl oluyor dedim. Daha önce geliyor muydu? Hayır, gelmiyordu. Neden geldi? Tersane, liman sığlaştırmaktan dolayı kazmışlar, etmişler, gitmişler yine cürufu dökmüşler ve onun akabinde diyor bütün balıklar geldiler ağlarımıza vurdular. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Düşünün, yani bu olaylar yaşıyoruz. Yani insan üzülüyor. Marmara Denizi şu an özel çevre koruma bölgesi ilan edildi ama bu ilandan önce müsilaj öncesinde Tavşan Adası Cumhurbaşkanlığı kararınca korunması gerekli hassas alan olarak ilan edildi ve 7 milyon metrekarelik bir alan. Fakat Cumhurbaşkanlığı yasak diyor, koruyun diyor. Çevre Bakanlığı burası korunması gerekli hassas alan diyor. Fakat Balıkçılık Sürünleri Genel Müdürlüğü olarak bunu tebliğe yazmadığımız için burada yoğun balıkçılık faaliyeti devam ediyor. Şimdi bunu özellikle almaya gerek yok. Zaten korunması gerekli bir hassas alan dediğinizde kendi bir zon programlarını, Yönetim noktalarına programı açılması olması gerekiyor. lazım. Şimdi biz de bunu yapmaya da çalışıyoruz. Fakat burada yasak demediği için biz şimdi orada biz problem yaşıyoruz. Müsilaj tam olay sırasında oksijen seviyelerinin düşmesi bazı balıkların ölümüne yol açtı. Diğer balıklar da tabii özellikle kıyıda duran balıklar da beslenemedi. Çünkü bütün bentik bölge müsilajla kaplanılınca onlar da açığa kaçmak durumunda veya ya Karadeniz ya Ege'ye göç etmek durumunda kaldı. Etkisi şu an her ne kadar azalsa da yine etkisi devam ediyor. Mercanların öldüğünü gördük. Deniz çayırlarının kapatarak tüm bentik faunanın aslında etkilendiğini görüyoruz. Tam müsilaj bitiminde bir trol çalışması gerçekleştirdik Marmara Denizi'nde ve trol çalışmasında bentik faunayı örneklediğimizde bazı türleri göremedik. Özellikle yengeçler. Yengeçler daha önceki çalışmalarda bol olarak elde ettiğimiz yengeç türleri yoktu. Diğer bentik organizmalar az vardı. Şu an tabii müsilaj etkisi hafiflediği için yeni bir canlılık var. Bentik faunada hareketlilik var. Son yapılan bilimsel çalışmalarda da görüyoruz. Ölen pinaların yeniden çıktığını, yengeçlerin yeniden ortama katıldığını görmekteyiz. Ama müsilaj tüm faunayı, hem balık olsun hem bentik canlıları olumsuz etki ediyor. Etki eden faktörler hala denizde. Yani deniz kirliliği etki, iklim değişikliğinin etkisi var ve deniz durağan hale geçtiğinde biz müsilajı tekrar göreceğiz. Çünkü şu an kirliliği önleyici esas arıtma sistemlerinin ileri biyolojik sistemlere geçişi gerekiyordu. Henüz o çalışmalar yapılmadığı için deniz kirliliği hala devam ediyor. Tamamen iklim değişikliğine bağlıyız. Eğer biz kış olarak yaşıyorsak müsilajı görmeyeceğiz. Ama kışı biraz ılıman yaşadığımız takdirde, su sıcaklığı arttığı takdirde müsilaj olayını tekrar göreceğiz. Sizce Türkiye'de, belki de dünyada Marmara'nın önemi nedir? Marmara çok özel bir deniz. Yani dünyada nadir denizlerden birisi. Balıkların göç yolları, hatta kışının geçirdiği bir deniz, iç denizimiz. Yani
hem yumurtlama hem de üreme faaliyetini gösteriyor. Beslenme alanı, biyoçeşitliliğin zengin olduğu bir iç denizimizdi. Maalesef biyoçeşitlilikte ciddi olarak azalma var. Ticari türlerin azaldığını görüyoruz. Su ürünleri istatistiklerine göre 60 tür bile olsa av miktarlarına baktığımızda %50 seviyelerinde bir düşüş söz konusu. Bazı balık türlerinin azaldığını görüyoruz. Örneğin kılıç 1980'li yıllarda Marmara Denizi'ni terk etmiş. Orkinos artık her ne kadar bazı bölgelerde az da görülse eskiden orkinozun kışlama alanıydı. Marmara Denizi'nin ekosistemindeki değişikliği görüyoruz. Baskın türler değişti. Artık ticari türden ziyade ticari değeri olmayan türleri baskın görüyoruz. Mesela yazılı hani var. Serranus hepatus türü. Marmara Denizi'nin en baskın türü. Deniz kirpisi dediğimiz Bryopsis lyrifera türü var. En baskın türlerden birisi o. Bir de deniz analarının aşırı çoğaldığını görüyoruz. Besin zincirini bozuyoruz. Balıkçılar ticari olarak bir türü besin zincirinden çekerken diğer türler bundan etkilendiği için bu sefer ekosisteme en dayanıklı olan türler kalıyor. Diğer önemli türler kayboluyor. Büyük boylu balıkları kaybediyoruz. Deniz memelileri azalıyor. Kılıç, orkinos, köpek balığı azalıyor. Bu sefer ekosistem yavaş yavaş küçük balıklara doğru bir kayma eğilimi gösteriyor. Marmara Denizi'ni yeterince koruyamadık. Nüfusun çok fazla olması, aşırı balıkçılığın yapılması Marmara Denizi'nin yapısını bozdu. Uzun yıllar Marmara Denizi'nden deniz kumu çekiliyordu. İnşaat sektöründe kullanılmak için. Yapılan bu yanlış hatalardan dolayı hep Marmara Denizi olumsuz etkilendi. Bir dönem beyaz kum midyesi avcılığı yapılıyordu direçlerle. Deniz habitatı bozulduğu için hep olumsuz etkilendik ve daha sonra beyaz kum midyesi stokları bile çöktü. Evliya Çelebi'nin İstanbul seyahatnamesine baktığımızda Marmara Denizi'nin balıkçılığını çok güzel anlatıyor. Avlanılan çeşitler İstanbul'da istiridye avcılığının yapıldığını anlatıyor. O dönemlerde dalgıçlar dalarak istiridye avcılığı yapıyormuş. Tabii ve böcekler, istakozlar, İstanbul'da kurulan dalyanlar anlatılıyor. Evliya Çelebi 300 dalyandan bahsediyor. Dalyanlarda kalkan avcılığı, kılıç avcılığı yapılıyormuş. Orkinoz avlanılıyormuş. Günümüzde bunların hepsini kaybettik. En eski liman Yenikapı'da bulundu. Orada mesela orkinoz kılıç omurları bulundu. Üzerinde bıçak izlerinin olması o dönemlerden beri aslında İstanbul'un balıkçılıkta çok önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Yani Marmara Denizi'nde de İstanbul çok önemli. Eski dönemlerden beri. Sonra Halice, altın boynuz isminin verilmesi zaten ton balıkların hem orkinozun hem de palamutun bol olması ve Haliç'te bol olmasından dolayı altın boynuz ismi verilmiş. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde ton balıkları figürünün olması bile İstanbul'un geçmiş dönemlerden beri ticarette çok büyük önemli olduğunu göstermekte. İnanılmaz güzel. Umutsuz değiliz aslında bu tabloda, umutsuz değiliz. İşte balıkların kendini yenileme kapasitesi var. Biz bunları kullanarak balıklara üreme şansı verirsek, nesli azalan türleri içinde özel koruma alanları ilan edersek tekrar bunların artmasını sağlayabiliriz. Dünyada da örnekler var. Balıkçılık yönetiminde daha radikal kararlara örnek var. Bu kararları aldıktan sonra denetim ve kontrollerin daha fazla yapılarak tekrar sağlanması mümkün. Korumamız gereken üreme kapasitesi düşük olan köpek balıkları. Köpek balıkları diğer balıklar gibi yılda hani daha fazla üremezler veya yaptığı, yumurtladığı veya canlı olarak doğurduğu bireyler daha azdır.
O yüzden köpek balıkları şu an avcılığı tamamen yasaklandı. Belki onların bazı türleri için özel koruma alanı ilan etmemiz gerekiyor. Bu önlemler alınırsa tekrar bizim protein ihtiyacımız %18'ini denizlerden sağlıyoruz. Denizdeki o proteine hepimizin ihtiyacı var. Mesleğini buradan geçinen balıkçının da sürdürülebilir balıkçılık yapması lazım.